Evet, bugün misafirimiz ve ut sanatçımız Besim hocamız, Dedip Liman keman ve ut virtüözü. Estağfurullah canım. Şimdi hocamız dedi ki cihazsız, abi cihaz olmadan, pil olmadan bana bir enstrüman tasarla. Onu tasarladık. İşte manyetik, burada değişik manyetikleri var. Şu anda 4 tane manyetik var. Hem tonlama yapabiliyor. İstediği sesi almak için. Şimdi hocamızın memnuniyetini duyalım. Şimdi öncelikle çıplak sesini. Şuna konuşalım istersen. Buyur. Alır sesini. Oradan alıyor. Alıyor mu bilmiyorum. Böyle de alıyor, böyle de alıyor. Tamam. Şimdi sahada yaşadığımız, yani sahnede bu enstrümanla yaşadığımız her udinin yaşadığı bazı problemler var. Bu enstrüman hem geometrisi gereği hem de yüksek sesle çalınan sahnelerde sahne içindeki sesten dolayı feedback dediğimiz, yani istenmeyen geri dönme, yani bir feeding, besleme, yani sürekli sesin bir çember oluşturması sorunuyla karşı karşıyadır. Çoğu akustik enstrümanda buna benzer sorunlar olur. Enstrümanların natürel sesini olabildiğince kaybettirmeden bu feedback sorununu çözmek için işte çeşitli manyetik sistemleri, çeşitli geometrik çözümler bulunuyor. Benim yaşadığım sorunları geldim birkaç ay evvel ustaya anlattım. Dedim ki böyle böyle sorunlar yaşıyoruz, nasıl çözebiliriz? Mehmet Usta'nın buradaki ayrıcalığı, bütün bu problemleri analitik ve bilimsel olarak değerlendirip şurayı kısarsak şu sorundan kaçabiliriz, bunu koymazsak şu sorun olur, bunu koyarsak bunu çözebiliriz gibi fikir alışverişleri yaparak olabildiğince kompakt bir tasarım uygun gördü ustamız. Şimdi bu enstrüman görüyorsunuz Mehmet Usta'nın sığ kasa dediği kasalarından. Bu tabii ki geometrik olarak bulduğu bir çözüm. Yani bu yüksekliği ne kadar azaltırsanız enstrümanın içinde sesin duvarlara çarparak yapacağı feedback sorunlarını geometrik olarak azaltmış oluyorsunuz. Akabinde kapak ya da gövde de diyorsunuz değil mi? Ses tablası. Ses tablası. Şimdi diyafram da diyebiliriz. Normal bildiğimiz ud anatomisinde böyle bir çıkış yoktur. Bir tane büyük ortada, iki tane de yanlarda olmak üzere ses çıkışları vardır. Bu da feedback sorununu arttıran, sahne için. Bu arada bu söylediğim her şey sahne için söylüyorum. Yani neyi amaçladığımıza göre neyi alacağımız için yaptığımız ortak bir çalışmanın ürünü. Sahne için konuşuyorum. Bunlar udun stüdyo yahut evde, yani sahneye çıkarılmayan, mikrofonlanmayan sistemleri için değil bu söylediklerim. Hep sahne için konuşuyorum. Sahne için yine bu delikleri kullanmadı usta. Burada ekstra hava alması için sadece, değil mi? Kuruma, içinde evet, bir kurtlanma, bozulma olmaması sıcak için. Havalarda kapak içeri ısınır, şişme yapmasın diye. Böyle bir tasarıma gidildi. Ve zaten şöyle Mehmet Usta'nın udlarını çalanlar yahut bunu bilenler, çalım, akort ve klavye rahatlığı kesinlikle A kalite. Yani çalımla alakalı ben çok rahat ettiğimi söyleyebilirim. Zaten burada Wittner burgular kullandı. Wittner diyoruz ama reklam mı almış onu? Fark etmez hocam. Mekanik burgu. Yani mekanik burgular, bunlar klasik burgu gibi duruyor ama aslında içinde çark sistemleri olan var. Burgular. Bizim bu sazın en büyük problemlerinden biri de akorttur. Sahnede akort sorununu da minimuma indirecek bir sistem bu. Yani ben bayıldım. Tabii henüz sahnede deneyemedim ama yakında sizler de, izleyicilerim belki beni izlerlerse, sahnede bu udla devam edeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Biraz çok konuştum. Yok, konuşmak iyidir hocam. Şimdi ben bir udi olarak ya da ud çalan birisi olarak bu tarz bir elektro ud alacağım da bununla ilgili bir video izlediğimde ilk merak ettiğim şey şu oluyor. Udun acaba orada akustik çıkan sesini mi duyuyorum? Amfiden gelen sesini mi duyuyorum? Yani kanal kayıt alma imkanımız yok ama şöyle bir şey yapacağız. Ben şimdi bunu bir akustik çalacağım önce. Sonra amfiyi açıp mikrofonumuzu amfinin önüne tutacağız ki nispeten olabildiğince buradan ne çıkıyor onu duymuş olacağız. Şimdi akustik olarak tabii biz bunun akustiğini olabildiğince sağırlaştırdık ki dönme, o feedback dediğim olay olmasın diye.
Ama ona rağmen akustik sesi bile son derece tatmin edici. Şimdi açalım bir de. Aç hocam cihazı. Şu anda cihazdan gelecek ses. Mikrofonu. Hocam hazır cihaz bağlarken bir tonlama yapabilirsin buradan mesela istediğin gibi. Şimdi ustanın Yok, açık kalsın buradaki tasarımının güzelliği şurada. Şimdi burada pasif bir sistem kullanıyoruz. Yani içine pil takmıyoruz. Şimdi aktif sistem avantajmış gibi görünür ama bence öyle değil. Çoğu büyük sahnede çalan müzisyen pasif sistemler kullanır. Bunun nedeni, birincisi, sistem ne kadar kompleks, karmaşık bir hale gelirse sorun yaşama ihtimalimiz o kadar artar, bir. İkincisi, işin içine gücü arttıracak bir eleman koyduğunuz zaman istenmeyen sinyalleri alma ihtimali de artıyor. Doğru mu? Onu da şunun için yaptım hocam. Şimdi alt ve üst manyetiklerin omaj değerini 3,5 yaptım. Orta manyeti de 6,5 yaptım. Farklı ton almak için böyle. Kesinlikle. Şimdi Burada ses bölüm var zaten. Volüm, artı bir de burada manyetik bir var. manyetimiz Bu daha garanti var. manyetik. bu Sigortası. Ötmeni. dönme ve ötme ihtimaline karşı ustanın koyduğu bir başka manyetik. Yani bu enstrümanın üzerinde şu an 4 tane manyetik var. Birbirinden farklı boyut ve omaj değerlerinde. Omaj doğru mu? değerlerinde, evet hocam. Dolayısıyla çaldığımız sahneye göre, elde etmek istediğimiz tona göre üzerinden bir ayarlama yapabiliyoruz. Bir de tabii büyük sistemlere bağlandığında equalizer'larla, efendime söyleyeyim başka bir takım pluginlerle yahut pedallarla istediğimiz tona gitme olasılığımız çok daha fazla artmış oluyor. Ama burada neredeyse hiçbir şey kullanmadan udun sadece sinyaliyle bile oldukça kaliteli bir ses ve dengeli de aynı zamanda. Çünkü denge de çok önemli. Yani teller arasında volüm farkı olduğu zaman sahnede sorun çıkarır. Yani nereye göre ayarlayacağınızı bilemezsiniz enstrümanın volümünü. Denge açısından da çok iyi. Yani klavye çalım rahatlığı ve akort rahatlığını söylemiyorum bile. Bunlar zaten Mehmet Usta'nın bütün udlarında belirli bir seviyenin üstündedir. Yani bu standarttaki udlarda zaten Mehmet Usta o seviyenin üzerine çıkmış. Bütün utlarında hocam bu şeye dikkat ederim ben. Yani klavye çalım rahatlığına. Çünkü en ucuzundan en pahalısına, yani profesyonelden hepsi, yani en ucuzunda bile profesyonel çalışmaya gayretler. Bir de hani tellerin geçişi eşit. Evet. Bu şeyle alakalı, yapımla alakalı. Çünkü telin birisi at gibi, birisi eşek gibi koşmayacak. Dengeli gidecek. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani çalım ve bunun elektroniğe geçiş dengesi son derece başarılı. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Şimdi tonlama yapabilirsin hocam buradan. Mesela tabii. Şeyini de görsünler. Ama şöyle, ya ben tonlamayı buradan yaparım ama videodan bunu duymaları çok... Yok, rahat diyorlar. Peki. Şimdi hepsini kapat. Sadece volüm açık kalsın hocam. Şimdi buradan ses alıyoruz. İçindeki 3 manyetiği kapattık. Sadece ondan. Burayı açtık. Ses şu şekilde. Şimdi alt taraftakini açıyorum. Ortaya getiriyorum. Sonuna kadar açmıyorum. Açabilirsin, sonuna kadar da açabilirsin. Ki rahat duysun. Tamam.
ve natürel sesine biraz daha yaklaştırdı bunu açtığım Evet. zaman. Üstteki bası Çünkü- da açarsak hocam. Şimdi Üstteki manyetik bas sesi. bunu kapatıp mı açayım? O da olabilir. Daha net duysun diye onu da şey evet. Şimdi üsttekini de açtık. Yani bu iki manyetiği aktif hale getirdi. Şimdi çok daha güzel sıcak bir ton verdi. Fakat bu noktada işte artık yavaş yavaş dönmeye başlayabileceği Evet. bir noktaya getirmiş olduk. Ortaya Ortaya açmadık. Çalacağınız sahneye göre, çünkü mesela benim sesim bile şu anda alıyor. mikrofon. Çalacağımız sahneye göre, sahnenin büyüklüğüne, sahnenin içindeki ses miktarına göre, hani ben bir rock sahnesinde çalıyorum ama yani bir daha sessiz sahnelerde istediğiniz gibi buraları açıp tonu sıcaklaştırabilirsiniz. Gayet güzel. Gayet güzel hocam. Ellerine sağlık. Dediğin gibi normal sahne, dediğin gibi rock sahnesi, tonlamaları bu işin zaten garantisi oluyor. Öbürlerini kapatıp sadece volümü açık tutarak sadece buradan ses alırsın. Ama sahne dediğin gibi hafif olur böyle hani rock sahnesi olmaz da normal klasik bir sahne olur. O her şeye hitap eder. Aynen öyle. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bunu öyle her yerde göremezsiniz. Normalde lüthiyerler buraya hazır olarak yapılmış iyi ya da kötü equalizer'lar, cihazlar takarlar. Bakın bu el işçiliğiyle yapılmış. Usta bütün elektroniğini kendisi yapıyor. Potanslara kendisi lehimliyor. Üzerindeki volüm artı eksileri bile el yapımı bir elektronik kutu diyeyim Bir buna. de içeri gömme yaptık hocam, kutusunu yaptık. Tabii ki kutu Ki var içinde. kılıfa koyduğun zaman şey yapmasın. Kesinlikle. Yani çok iyi bir tasarım. Artı bir de meraklısı bilir ki elektronikte iyisi el işçiliği olur. Eskiden amfiler vesaireler de el işçiliği yapılırdı. Amfi ustaları vardı değil mi? Evet. Yani biz o döneme Onu ben bile yaptım hocam gençliğimde. yetişmedik ama o şekilde yapılmış iyi amfilerde çaldık. Onun tadı, sıcaklığı başka olur. Zaten bu işte olay tonda bitiyor. Ya zaten önemli olan şöyle, bizim istediğimiz dijital ses almamak. Aynen Klasik öyle. ses almak. Yani bu olabildiğince, ya bunun şu anda benim şimdiye kadar elime aldığım en sıcak ve natürel ses veren elektro aksamlı ud bu. Ve bunun da benim olmuş olması beni Ya çok mutlu hocam ediyor. senin gönlünün güzelliği Uda da yansıdı yani. Eyvallah, İşçiliğe de yansıdı. Eyvallah. Estağfurullah. Yani birlikte çok iyi, çok içimize sinen bir iş Şimdi olmuş. bazen ben öyle dedim. Şimdi bunun hakkında da geç video yapacağız da hani ut küser mi belki senin de yaparız o videoyu. Vallahi olur. Tamam. Bizde enstrüman küstürmeye şey Bunu derler. sonlandıralım bu videomuzu. Ha, Şimdi enstrüman küstürmeye geçelim. Sonlandıralım Tamam, bunu. tamam.